0 euro ev diye başlık adı. Sırtlanları götürürüz biz bunu dedik. Bedavaya aldık. Önemli bir detay. Detay. Şu an hala 0 euro'dayız. Bir de ben öğrenci evinden geliyorum. Ben şuna bittim. Pizza taşımız var. Pizza taşı geldi evle birlikte. Hayatımda ilk defa gördüm yani pizza taşı. Yangın alarmını çalıştırmış ya. Söndür çabuk. Çocuğum gibi geldi. Olur ya, çocuk olur. Merhaba. Ev baskını vlog. Hoş geldin. Hoş geldin. Yeni bir ev turundayız. Bu sefer kimle çekeceğiz ev turunu? Bu sefer çok önemli bir detay bence bu. İlk defa bir takipçimizle ev turu vlog çekeceğiz. Uzun zamandır bizi destekliyorlar, takip ediyorlar ve Berlin'e taşınmışlar. Evet, onlar da yeni taşınmışlar. Yeni ev tutmuşlar. Bizi çağırdılar. Berlin'in kuzeyindeyiz şu anda biraz. Pankow tarafındayız. Pankow tarafındayız. Birazdan başlıyoruz. Hep böyle etiketle mi gidersiniz? Evet, şey yapın diye, ismimi hala ezberlemediyseniz diye çektim böyle. Abone de olsunlar mı? Abone de olsunlar. Yorum da atsınlar yapsınlar. mı? Yorum da yapsınlar. Başka ne istiyorsun? Bir de beğeni istiyorum. Beğeni bir de gelirlerse bize haber versinler istiyoruz Evet, ki bir de ev turu haber yapalım. versin. Ama yorum atsınlar. Yorum atsınlar. Yorum atsınlar. Desinler ki bu ev çok güzelmiş. Desinler ki bir de şunu yapsanıza, fikir versinler mesela bize. Değil mi? Çok değişik fikirlerimiz var. Bunları görmek için doğal olarak zilleri falan açmanız gerekiyor. Öyle yani. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Çok yakında söylemeli miyim? Söylememeliyiz. Söylememeliyim Sürpriz olsun. ama manyak bir şey geliyor. Yani şey diyecekler. Gerçekten bunu yaptınız mı? Diyecekler. Evet, Değil mi? diyecekler. Diyecekler yani. Bakalım ne yapacağız? Şimdi içeri girdik. Yanımızda Efe var. Merhaba. Sana bir şey soracağım. Bir tane canlı yayın yapmıştık. Efe diye biri yazdı. Evet, o ben. O sendin değil mi? Evet. Evet. O Bir zaman sürü adım değişti. şuraya hemen bırakalım. O canlı yayını biz 1,5 yıl önce yaptık. Bayağı oldu. Evet. Bayağı oldu. Takipçimizle bugün birlikteyiz. Güzel bir ev tutmuşlar. Şimdi onu birlikte gezeceğiz. Fiyatlara hakim misin? Ya da Evet. bazıları ama evin kendi eşyaları. Onları sayalım. geçeriz. Aynen. Onları es geçeriz. Eşyalı ev. Kirasını söyleyebilir miyim? Tabii. Ne kadardı? 1125 euro. 1125 euro şeyler elektrik hariç diğer faturalarla birlikte gayet uygun ve ya sadece bir ayda buldunuz değil mi? Aynen, bir ayda bulduk, sadece bir ayda. Bazılarının böyle güzel şansları oluyor. Tam olarak Pankow'a yakın bir yerlerdeyiz ve buradan şey geçiyor. Duvar, tam karşıda duvar geçiyormuş eski şeyi. Hadi gelin bakalım şöyle bir Şimdi gezelim. başlayalım. Nevresimler falan Türkiye'den geldi. Yatak aldığımızda buradaydı. Dolap da bu şekilde buradaydı. Çok güzelmiş bu arada yatak. Baksana. Direkt öyle yatağı sıfır verdiler bize. Yani bu duruyordu zaten. Bunu da çıkarttık. Biz monteledik. Hatta eşim monteledi. Komple ben uyuyordum. Bunu Ferkanşım diyorlar buna. Ne diyorlar? Bedavaya aldık bunu. Perşenkin aldık. Hatta yanlışlıkla şöyle bir şey oldu. Biz dedik ki bunu alırken iyi dedik. Sırtlanları götürürüz biz bunu dedik. Kalkmadı. Ama dedi transite gelin. İyi dedik, transite gelelim. Ben Facebook'tan birisini buldum. Gittik. 2 tane verdiler bize bundan. Bir tane de bizim saklama yerimiz var şu karşıda ileride. Neymiş? Depoya verdik. Şimdi o duruyor öyle. Bakalım ne yapacağız ama. Bayağı genişmiş bu arada. Bayağı büyük şey. Ne masasıymış bu? İşte bu şey mi? çizim Mimar. bizim aynen yükseliyor, alçalıyor falan. Bu da bununla beraber geldi. O şekilde bedavaya geldi. Bayağı iyi. Dolap. Dolap evdeydi, evde vardı. Şu an hala 0 euro'dayız. Yani aynen çok zaten kullanılmamış dolaplar falan. Ikea'nın herhalde bu malzeme. Evet, Ikea. Yani bu şekilde. Renkler çok hoşuma gitti bu arada. Evet. Hem gri hem şuradaki mint yeşil. Bu arada neredesiniz siz? Bir şuradan Şuradan daha iyi gözükebilir. Orası sineklik. Ha, Yani oraya tamam. bir sinek gelmesin diye. bir şeydeyiz. Arka iki binanın ortasında da bahçe var değil mi? Evet, O ya bina da aslında buraya şurası ait. dede ve babaanne dediğim yer. Orası bu evi yapanların yaşadığı yer. Daha önce burası herhalde açıkmış. 2 yıl önce yapmışlar burayı, kaplamışlar. Arkası zaten komple park, ya orman. Orman aslında. Aynen, orman. Onların parkı Aynen, bize göre park, orman, aynen, evet. Aynen, orman. O şekilde. Şurada da taşıma şirketi var. Şu tırları gördüğünüz yer taşıma şirketinin şeyi. Yan tarafta bir tane de tahtalı bir yer var. Tahta satıyorlar. Sunta. Güzel. Direkt Öyle. aslında bu şeyinizde sizin, yani siz de kullanabiliyorsunuz. Evet, zaten oraya da gösterebilirim isterseniz. Şeyimiz var. Ne diyorlar ona? Ekstra storage'ımız var yani, alanımız var. Gene bir klasik Ikea şeyiyle. Ikea mı bunlar? Evet. Doğrudur. Bu da evdeydi. Değil Evet, mi? bu da evdeydi. Bu da komple evdeydi. Burası da komple evdeydi. Şunu kapatayım hatta ses yapmasın. Şey de çok güzel. Bu arada yeni bina. Yeni bina, aynen. Gel buraya göster. Evet, Taharet önemli uğraştık o buraya. arkadaşlar. Taharet önemli bir detay. Detay. Aynen. Bizde de vardı. şey de var. Bozduk ya inşallah. Eşim, Hande. Tanıt kendini, nasıl bağladın taharet? Masayı da sen yapmışsın galiba. Uyuyormuş. Yatağı Evet, kendi yaptı. yatağı Tahareti de o yaptı. Ben uğraşmıyorum. Evet, bu tarz şeyleri ben yapıyorum bizim ilişkimizde. Ben evde yemek yapıyorum.
Bence terlik musluğu da bu kadar oldu ama çok büyük bir ihtiyaç kesinlikle. Kesinlikle. Ya. Bizim de bozuldu. Kullanışlı. Aşırı kullanışlı ya. Evet. Yeni nesil tuvalet. Özlemlanıyoruz. Bizimki DDR döneminde. Her videoda söylüyorum kimse görmediği için ama bütün o boru sistemi, takabileceğin tuvalet, eski usul takabiliyorsun falan. Komple yenilediniz. Ya komple değiştirdik tuvaleti ama gene bozuldu şu an. Bozuk Problem durumda. yani. Tesisat çok sıkıntı burada ya. Sıkıntı ya. Bir de şey var. Hani kendim de yani ben de bir şey dokunmak istemem, yapmak istemem. Yarın bir gün su kaçırırsa hani sonra şey olmasın diye. Ama Almanlara da 4-5 tane şirkete yazdım. Dönecek Kimse de. dönmüyor yani hani ben bu kadar böyle tok satıcı da görmedim yani hani bizde Türk usta olsa şey dersin hani ya abi yok 5 dakika akşamına geliyor. geliyorum hani hemen tokalım edelim yok burada adamlar cevap vermiyor falan. Evet. Şu şeyi anlatın demiş. Diyorum fiyat istiyorum. Bir gelip bakmamız lazım. Ya diyorum sıfırdan bir şey takacaksın. Ne kadar diyorum. Gelip bakmadan bir şey yapıyorum. Gel diyor. Servis ücreti 70 euro diyor. Abi hani sen iş yapmak istiyor mu? İstemiyor. İstediği gibi davranıyor ya genelde. Şey çok güzelmiş. Bakarsana. Şeyin içi değil mi? Evet. Bayağı güzelmiş. Şurası dolap zaten şu camlı Aynen dolap. burası da komple böyle vardı. Aynen, Değil mi? komple Burada da böyle. hiçbir şey yapmadınız. Abi çok iyi ya. Hiç Sen uğraşmadım. Ben burada Hamurda. yaşarım ya. Benim yaşarım. Güzel ya. Tabii ki de. Küçücük turşucuk, içi dolu turşucuk mu neydi öyle bir şey var ya. Çok tatlı. Dalıyor musun? Aynen. Tek şey orasıydı. Metal kısım orasıydı. Dolabımız sen olmadığı için. Aynen. Hani Ben Türkiye'nin metal ve tahta çok seven bir çiftiz yani. O yüzden Evet biz fetiş yaptık. Metal fetişi oldu ev. Bu arada bak gösterir misin? burası Hande'nin küçük tropikal. bakın neler hazırlamışlar. Pazartesi günü siz yaptınız değil mi mercimek köftesi? Ben Evet, diyorum yaptık. menüden düşürelim bunu diyorum Hande'ye. Yok güzel. Sıkılmadan yiyoruz elinize sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şeyler çok güzel. Zaten o buradan belli. İnşallah Bunlar- daha da arttıracağız bunları. Bunlar şeyden, Temu'dan. Tem klasik ya Tem. Evet, Poster Temu. ama bilememişim işte bunlar kiracı dostu diye geçiyordu. Ama işte renklerini falan böyle soluk gösteriyor yani. Onlara bir çerçeve ayarlarız artık. Ama herkes Temu'dan alıyor. Demek ki Temu gerçekten bu konuda kreatif yani. Evet. Bak orada da var. Aynen şurayı da Türkiye'ye gösterelim. göre ama Temu burada pahalı bence. Yani Euro'ya çevirdi Türk lirası mesela Türkiye'den söylediğin zaman çok daha ucuza denk geliyor aslında. Ama O değişiyor mu burada tabii, şey? değişiyor. Allah Allah. Biz Temu'dan söylüyorduk yani Türkiye'deyken. Ama Türkiye'de de şey var. Oradan yola çık. Şimdi yeni sistemde 30 Tabii, euro tabii, yapmışlar. tabii canım, Sonrasında hiçbir şey gümrük demez. dayıyorlar. Burada 150 euroya kadar Aynen öyle. sıkıntısı Burada da mı çekilir. var limit? 150 euro. Ha tamam 150 Tabii euro. 150. Ben gelemedim daha. 5 kere falan söyledim. Yani gerçekten. 100 sürekli oradayız yani Bir şeyde. de siz de söyleyebilirsiniz. Ben bu üçlü olarak aldım hepsini. Mesela 2.40'a mı öyle bir şey aldım. 2 euro 40 sent aldım. Ha, o güzel. Bence okey yani. Hem de poster. Daha ne olacak? Evde perde yoktu hiç. Burada zaten Evet. perdelik bir yer yok yani. Bu bizim kültür şokumuz oldu Evet yani gerçekten. ilk hafta ben salona çıkamadım. Utandım yani aşağıdan biri görecek falan valla. Sonra bunu aldık da rahatladım Bir gerçekten. de çok direkt gözüküyor aşağıda. Hani Aynen. gece veya gündüz. En azından bir de sıcak oluyordu. Aşırı derecede sıcak oluyordu. Kesinlikle kesti yani. Delmenize izin ver. İzin veriyor, izin veriyor. Açıkçası para ucuz diye 3 euroydu. Bunu aldık geçsin diye işimizi Geçici bir kurtarsın. çözüm en azından şu an bizim için. Bir de sıkıntı şey yani burayı delemeyiz. Hani buraya bir perde sistemi de yapmamız problem olacak. Şey yapabilirsin ama yan burayı delersin. Aynen en fazla buraya o askılık gibi olanlardan yapabiliriz. Ya o da abi bu şeylerde Almanların evleri baksana duvara. Bak, duvarın kalınlığına bakar mısın? Şuraya. Yani delinmiyor zaten. Evet. Ben bizim duvarlar da böyleydi. Bir tane ikinci el bir matkap aldım. 6. kafada falanım. Kafalar Hadi ya. kırılıyor duvarda. Eyvah. Yani Neyse, Ece bilir bir halledersin televizyona duvara asalım dedik. Bu şeylerden aldık. askı Televizyon aparatları. askı aparatlarından. 16 tane böyle onluk. Yani parmağımdan daha kalın öyle geldi. 16 tane delik deldim abi. Tutsun Yani diye. hani 3 tane falan tişört değiştirdim herhalde o gün değil mi? Yani hani şeydi ya abi ittiriyorum gitmiyor ittiriyorum artık duvarla kavga gibi böyle. Evet ya O yüzden gerçekten kalın bir şey. cidden Sağlam kalın. en azından ya en azından. Gayet güzel. Masa buradaydı. Masa buradaydı, sandalyeler buradaydı. Hatta ben dedim ikisini kaybetmişler herhalde ya da kırılmış bir şey olmuş çünkü farklı, asimetrik. Ben de rahatsız olurum asimetrikten. Hani dedi ki böyleymiş. Herhalde beni kandırdı bilmiyorum. Yok, Ikea'da böyle şeyler var, modeller var. O yüzden bu da öyle bir şeydir diye Tabii düşünüyorum. istiyorsan yani ayrı alabiliyorsun. Aynen. Yani. Ev zaten Ikea'dan. Hani burada Ya, herkes Almanlar de hep öyle öyle. yapıyor galiba yani. Evet, evet. O yüzden birçok şeyler alabiliriz oradan. Türkiye'de galiba biraz ikiye şey kalıyor. Yani daha yerelde de şeyler olduğu için, mobilyacılar Belli olduğu ona, için. istikbal falan oraya daha Ya da yani. direkt bu şeyler var ya mesela İstanbul'da mesela 2 TL'de işte Aynen, sanayi siteye site var. gideceksin, aynen, kestir Oraya yaptır, gidiyorsun aynen. bir de peşin biraz daha peşinde ödersen işte 100.000 lira diyor adam ne bileyim 60-70 bir Aynen, yerlerde daha ucuz. buluşuyorsun. Yani belki büyük şehirlerde
şehirlerde çok geçerlidir ama küçük şehirlerde Ikea ne yani hani kim bilecek. Ha, Sakarya'da mesela Ikea yok. Hande'yi ilk getirdim Ankara'ya, Ikea'ya gezdirdim. Bak turistik yer olarak yani. Bir de burada çok fiyat farkı var. Ben mesela burada işte komedi falan bakayım belki alabiliriz falan diye düşünmüştüm. Türkiye ile arasında çok fiyat farkı var. Yani burada Daha ucuz. indirimli halini almış olmama rağmen 2-3 bin lira çok rahat oynuyor yani. Ucuz mu buradaki? Pahalı mı? Buradaki ucuz. İşte burada da aslında Ikea'nın alternatifi yok. Yani Höfner gibi Evet. Alman markaları var. Onlar da abi bir yani şöyle bir şeye 2000 euro istiyor. Şimdi ben oraya Niye veresin ki? götüm o kadar etmiyor. Evet ya 2000 euro ne demek ya? Allah. 500 liraya 400 liraya direkt koltuk alabiliyorsun. O yüzden Ikea her ev burada Ikea yani. Ama ev sahibi zevkliymiş demek Evet, ki. onunla- Seçimleri güzel. Aynen. Buraya bir plastik bir şey koyup Evet, alabilirdi. onu da yapabilirdi. Zaten o da PhD'sini falan yapıyormuş kadın. Biyolog bir şey bir yerde çalışıyor. Üniversitenin adını unuttum ama bir yerde biyolog ve araştırma yapan birisiydi yani. Yani eğitim bilgisi yüksekti. bir çift. Aynen genç bir çiftti. Eğitim bilgisi yüksek olduğu için Belli tadı da güzel eve yani. yansımış derim. Yani şunlardan bile. Evet. Bu arada şeymiş değil mi ev sahipleri? Şimdi burası bir aile apartmanı. Yapan kişi karşıda oturuyor. Oğlu üstte oturuyor. Burayı da satmışlar. Bizim ev sahibine satmışlar. Tamam, sizin O ev ev sahibi de sahibi- kiralıyor burayı. Bunu yapan ama burayı yapan da şey... Ne bunları Meister bir şey yapan- Meister diyorlar ona bilmiyorum. Şu Türk Meister mı? Heykeltıraş büyük Heykeltıraş, ihtimal ki alçıpan, bak çok aynen. güzel şeyler yapmış böyle. Alt katta zaten komple bir şey daire onun atölyesi. Orada çalışıyor. Ha bir de atölye. Evet, Anladım. atölye. Ha girişte o şey kapı, metal kapı atölye demek. Güzelmiş. Evet. Mutfak da içerideydi. Mutfak içerideydi. Vallahi Dünyanın en şanslı insanı olarak. Kesinlikle. Evet abi şu an sıfır euro ev diye başlık adı var. Orada bir de ben öğrenci evinden geliyorum. Yani öğrenci evinde bunun indiksiyon dedi. Ben ne demek olduğunu bilmiyordum indiksiyon daha önce yani. Ne bileyim bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, içeriden bir şeyler anlayana kadar Hande'yi iyi darladım yani. Hani bu ne işe yarıyor falan. Gömme değil mi? Evet detaylı bakmadım. Bu şey, diğer diğeri insan görmem. eşyaları Şuradan. vardı burada. Kendisi de buradaydı. Diğer Alman aile de buradaydı. Ev o kadar dar ki burası. Yani ben girdim şurada durdum sadece. Biz Ha göremedik. güzelmiş dedim yani. Hani Dolap ezberde olduğunu falan anlatıyor bilmiyorduk. falan. Şunları falan açıp hiç bakmadık ve sonra gittik eve diyoruz ki tam evi tuttuk işte hallettik falan. 2 hafta geçti. Ya bizim buzdolabımız var mı acaba hiç görmedik ama. Sözleşmede yani, de yazmıyor. dolabı. Ha, sözleşme yaptı. Açalım. Sözleşmede şey Sadece diyor. buzdolabı. Ne işte endüstriyel mutfak mı öyle bir şey diyor yani hani ama bunun içeriği ne burada ne var biz bilmiyoruz falan. Gelince anca gördük ama mutlu olduk İyi, mutlu yani olduk. hani. Daha önceki Airbnb tarzda sadece şöyle küçük bir Mini buzdolabımız bar. vardı. Mini bar tarzı. Hiç hoş bir şey değil ama onunla işte 2 ay geçirince bu bize böyle büyük bir nimet. Bu arada burada şey var. Gömme. Herhalde Gömme. ayrıcalıkmış öyle diyorlar yani bulaşık makinesi yok diyorlar şu evde bilmiyorum. Evet küçük olduğu için mutfaklar şey değil. Bizimki de mesela 40 santim aldık biz. Anca o kadar sığdırabildik. Burada şey var. Çamaşır makinesi. Gömme. Ben şuna bittim. Pizza taşımız var. Pizza taşı geldi evle birlikte. Hayatımda ilk defa gördüm yani pizza taşı. Biz de şu Daha an yapmadım. seninle Sen ne görüyorsun? Fırına öyle mi atıyorsun? Öyle şey bunu gibi oluyor. ısıtıyorsun. Aynen. Gibi Lahmacun bir yapacaktık taş aslında biz koyuyorlar size. yani. Aynen. Uzun Fırına sürer diye. onunla ısınıyormuş. Üstüne koyuyormuşsun. Direkt Bir de daha o şişkin deneyemedik ama pizza oluyor ya. denersek Aynen o. sizi çağırabiliriz. Bir lahmacun ya da pizza Tecrübelerinizi partisi. aktarın. Biz de ona göre alabiliriz. Biz zaten çiğ köfte partisi yapıyorduk arada. Olmadı siz de taşınızı alır gelirsiniz. Takipte çiğ köfte. Mesela şu avantajlı bizim için. Bu Evet işte ya. brown, blue bilmem ne geldi falan. Ayrıştırma şeyi çok avantajlı bir şeymiş bu gerçekten. İşimize yaradı yani. Bu da evle birlikte geldi. Aspiratör. Ben çok sevdim ya evi. Garip bir aspiratörü var. Buradan hiç şey yok. Güzelmiş. Hiç görmüyorum. Güzelmiş. Burada zaten genelde o duvar, şimdi Türkiye'deki bizim bildiğimiz şeylerde hep camı deliyorlar ya da duvarı bir delip yerden, de dışarıdan aynen. dışarıya veriyorlar ya, o burada zaten yok o sistem. İlk kaldığımız evde biz zannediyoruz aspiratör var. Meğerse şuradan içeri veriyormuş. Yani ben hışırtıyı duyunca denk geldim. İşte yok. Bizimki de öyle. Filtresi var. O oraya şey yapıyor. Yani sonuçta hani şey değil. Çoğu evde şey var ya, yangın alarmı var ya, aslında hani oraya gitmemesini sağlıyor. Hani öyle bir bizimki gibi şey değil. Hani dışarıya vereyim de temiz hava gelsin şey yok. Ben Bizim şaşırdım. mutfakta da mesela şey var. Havalandırma var. Onu açıyoruz biz de. Gerçi annem açmamış geçen. Yangın alarmını çalıştırmış ya. Beni arıyor diyor ki Onur diyor alarm ötüyor diyor. Anne dedim söndür çabuk. Kapat şeyleri,
itfaiye gelir eder. Sonra dedim para şey yapar, faturayı bırakır gider. Öyle Hatice de buradan. Selanik'te tavernada rakı içerken aldığımız bir haber. Evet. Hadi ya. Arkada da geliyor yani. Eyvah. Biz ilk geldiğimizde benim ilk işim o zaman sigara içiyorduk. İlk geldim hemen söktüm. Sonradan hani bir ay sonra öğrendik ki yasakmış, öyle sökemezmişsin. Bilmiyordum. Evde rahat rahat içelim diye onu sökmüştüm o zaman. Başka ne göstereyim? Bunlar da mı? Bunlar da mı? Bu da evle beraber geldi. Bu da keza evle beraber. Işıklarımız çok güzel. Bir tek şu çok kötü. Tuvalet ışığımız var maalesef şurada. Işığın güzelliğine bakın demir Evet. ya. Evet. Ve ben Onlar da şey mı diyorum, evli? hangi Onlar Türkiye'de evli, hangi ev onlar sahibi böyle bir hani ambiyans ışığımızın olup olmadığını düşünür yani. Evet, bizim Böyle. de eve alıp takmayı beceremediğimiz şey değil mi bu? Evet. Biz ışıkları aldık. Takmayı biliyorsanız bize de yapar mısınız? Bunu Takıya bağlayamadık. deneyebiliriz. Bunu bağlayamadık. Şey ama monte edebildiniz. Bunu monte ettik. Manuel abi fişe takıp çıkarır. O şeyi de yukarı koyduk. Aynen yukarıda bizde de fiş. Onu da böyle getirdik. Yan tarafı boş bizde. Tek burada bir şey yok. Oraya da bir priz koyduk. Şimdi onu takıp çıkartıyoruz abi. Kumandayı beceremediğimiz için bağlıyoruz ya da söküyoruz şey oluyor. Bize bu direkt bu da evle birlikte geldi. Bunlar aslında kırıktı buraları hep. Ayarlı zaten bunların hepsi ama biz çok ayarını sevmiyoruz yani böyle. O da benim için hoşuma gitti. Ev sahibimiz işte ölçüsünü istedi. Kırıktı. Geldiğimizde 2 tanesi kullanılmayacak haldeydi, işte yanıp sönüyordu. Onları mesela takarken kendimi gerçekten Almanya'da gibi hissettim yani. İlk defa evimle alakalı bir şey yapıyorum böyle, hani o güzeldi. Sizin de şeyiniz var mı böyle tornavidanın olduğu Var. bir kutunuz var mı? Getiriyorum. Lütfen bakalım. Yani bu kadara gerek yoktu. Hani ben bu kadar eşya bilmiyorum Olacak yani. olacak ama. Bilmiyorum. İyidir. Hani su borusundan tutun. Torklu şeyler bile var bunun içinde. Bilmiyorum. İnşallah Sizi kullanırım. tanıdığımız iyi oldu arkadaşlar. Efe Her türlü elektrik, tesisat. Şöyle biraz da şeyden bahsedelim. Siz hani neye geldiniz? Nasıl geldiniz? Tamam. Süreciniz nasıl işledi? Ben buraya yüksek lisans yapmaya geldim. Bilgisayarlarla uğraşıyorum. Bilgisayarlarla uğraşmak açısından baktım burada. Aslında ben Alman Devlet Üniversitesi'ne de gelebilirdim. Ama özel üniversiteye gitmeyi tercih ettim. Kolay olur diye düşündüm. Büyük bir hataymış. Asla kolay değil. Bir de hızlı gelmek istedim. O yüzden özel bir üniversiteye yazdım. Burada master olarak buraya geldim. Eşim de benle birlikte. Aile birleşimi yaptınız siz de. Sanırım aile birleşimi değil ama başka bir şey oldu onun da. Aile birleşimi değil çünkü. Biz birlikte aynı gün vizemizi aldık yani. Hani dependent falan bir şey olabilir. Çocuğum gibi geldi hani. Olur ya, çocuk olur. Çocuğu benim. O aile birleşimi falan da yasaklanacak falan diyorlardı bizim o ara. Hatta biz vizeyi falan alırken, biz beklerken vize almayı şeyi kapattılar. Artık İDATA'ya başvuramıyorsun kişisel olarak. Bizden sonrakiler artık bütün belgelerini toplayıp o şekilde başvuracaklar. Ama biz mesela başvurduk, 3 ay mı sürdü işte. 3 aylık süreçte yine o belgeleri toplamaya devam ettik. Ben işte dil için sertifikamı almak için sınava falan başvurmuştum. Ama şimdi öyle bir şey yok. Sertifikanı alacaksın, Ondan öyle sonra. başvuruyorsun. Kiran da olacak, sözleşmen olacak. Öyle Aynen. artık şey yok Şu an yani şu maalesef. Hangi sertifika? A1 sertifikası mı? A1 sertifikam Telk. var. Telk. Sen İngilizce sertifika. Ben IELTS'e girecektim. IELTS dediler gerek yok, Duolingo'ya gir. Duolingo'nun kendi sınavı vardı. Pahalı zaten. Aynen, 200 IELTS 200 falan bilmem kaç pahalı lira. yani. Evet, okulu kabul ediyormuş. Onu Duolingo'dan hallettim. Sen hangi seviyede aldın? Ya ben C1 diye biliyordum ama bir hafta çalıştım işte B2 aldım. Ama çalışsam C1 alırdım herhalde. Flex. Duolingo geçiyormuş bak, buradan da onu öğrendik. Benim okulum kabul etmiyordu. Ondan dolayı ben IELTS akademik girdim. C1 aldım ama çalışarak girdim aldım. Sol olarak Ama çalışmak şu an sor. O verdiğin para sertifikanın geçerliliği bitti. 2 sene dediler zaten. Şu an sertifikam diyor. Kimse de benden sertifika istemiyor okul bittikten sonra. Bunu da izleyicilere bir not düşelim. Hani stres yapmasınlar. Bir kere alın gelin. Sonra gerek yok yani. İşe başvururken de Kimse sormuyor. Ya Almanca'da konuşuyorsunuz. Vatandaşlıkta falan lazım olabilir. Hani belki bir belge Almanca. Ama hani onun dışında konuşmanız kafi aslında sanki. Evet ya, zaten kimse belgeye bakmıyor ki yani. Zaten adam işe alacaksa Aynen. gel konuş diyor Aynen yani. öyle. Ona yani Geçen- velev ki C1 yazsın orada konuşamadıktan sonra sen. Hande'ye iş başvurusu yapmak için Hande çok uğraşmıyor da ben Papasa Hande'nin şeyinden iş başvurusu yapıyorum, tamam mı? CV'sini falan, kimse dönmez abi diye A2 verdim. Almanca. Yalan söyledim. Benim bir de Hande'nin o ara telefonu yoktu. Beni birisi arıyor. Benim de Almancam şimdi yok, tamam mı? Beni aradı işte, Frau Kaplan dedi. Ben o heyecanla duymadım yani. Her Kaplan diye devam ederim. Evet benim falan, ilk bin Efe falan. İşte diyor Almanca biliyor musunuz? A2. Evet dedim. İşte biliyorum ama bana sormuyor yani, aslında Hande'ye soruyor. Siz dedi diyor işte Frau Kaplan falan. Ben oraya duymuyorum hiç. İşte sonra dedim ki ha dedim Frau Kaplan sie ist nicht hier falan yaptım, hani burada değil falan. Sonra hemen A1'e geri çevirdim. Beni bir de aramasınlar diye. Ay gerçekten. Tam bir Tarzan şeyle Ya yolun ortasında durdum şöyle çünkü sesi de gelmiyordu kadının. Utanç vericiydi. Bazen böyle şeyler olur ya.
Böyle işte dediğim gibi perdeler böyle. Ana yol var. Bir sıkıntımız bence o. Evin sıkıntısı tek sıkıntısı o. Yani burası cadde, ana cadde hem de. Bayağı da yoğun. Bakın şuradan arkadaşlar şöyle geçiyormuş. Şuradan da aslında eskiden duvar geçiyormuş hemen şuradan. Şurada levhalar var. Böyle burası tam sınırmış şu an. Peki evi nasıl buldunuz? Nereden buldunuz? Evi Imo Scout'tan bulduk. Aslında ben çok Imo Scout'a bakma taraftarı değilim. Çünkü Kleinanzeigen'da var dediler. Daha kolay dediler. Gelmeden önce de VG Gezust falan bakıyorduk. Paylaşımlı ev falan. Ama Hande istemedi doğal olarak. Ben daha önce bekarken paylaşımlı evde kaldım ama mantıksız geldi bize. Imo Scout'tan bulduk evi. Önce bir yerlere başvurduk. Nasıl başvurdun sen anlat. Yani bizden şufa falan istediler, işte bu en büyük problemimiz de oydu zaten. Güvenilirliğimizi işte kanıtlamamız gerekiyordu. İşte daha önceden ev sahiplerinden aldığımız işte borcu yoktur tarzı veya işte kirayı zamanında ödüyordur tarzı belgeler isteniyordu. Tabii biz bunları yapamadık. Güzel bir motivasyon mektubu yazdık. İşte bizim tamamıyla tanıtan, amacımızı tanıtan. Oradan başvurduk. Yaklaşık bir 300... Sen kaç tanesine başvurdun? 300'ün üzerinde ben sadece başvurdum. Ama benim hatam varmış. Ben çünkü sürekli orada şeye başvurmadım işte. Yeni çıkan ilanlar değil. Genel olarak işte ilanların hepsini açtım. Baştan sona böyle hepsine başvurdum falan. Ama eşim işi devralınca tabii daha farklı oldu. Ben şey yaptım, araştırdım. Dedim ki bunun olayı premium alacaksın. İlanlar çıkmadan önce göreceksin. Bir de oradan hemen sorti üründen en yenilere basacaksın. 10 tane eve başvurmadım. Yani 10 tane eve başvurmadım. Zaten 7.'si falan hemen geri dönüş yaptı. Geldik buraya. O da kötü bir anı. Yani benim için kötüydü. Gelmeden önce şey yaptık. İşte bizi alsınlar. Alman bir aile olduğunu, Alman bir ev sahibi olduğunu farkındaydık. O yüzden şey yaptık. Güzel bir giyindik önce. Alaturka bir giyindik böyle. Bayramlık giyindik yani. Sonra tıraşımı falan oldum. Hemen Kreuzberg tarafına gittik. Lokum aldık. Dedik gelirken veririz. Geldik. Bir Alman aile vardı. Onlar işte ev sahibiyle sürekli şakalaşıyordu. Sürekli bir şeyler anlatıyordu Alman. İşte bir de ara sıra da bize geliyor sağ olsun. İşte İngilizce bir şeyler söylüyor. İşte burası da şu kadar metrekare. İşte bir şeyler diyor. Tekrar Almanca'ya dönüyor. Eyvah dedim hani gitti elimizden. Şey bilir misiniz bozuk keman müziğini? Hangisi o? Onun gibi aynen. Aynen onun gibi oldu. Çünkü Almanca bir şeyler anlatıyor ve sonra o kadar fazla şey anlatıyor ki. Sonra İngilizce 3 kelime 5 kelime. Burası da kiler diyor geçiyor. Çevirisi gibi. Yani iğrençti. Benim moralim çok bozuldu. Eve geldik işte Hande diyorum ya olmayacak falan. Hani bütün her şeyi ortaya koydum olmayacak falan. Akşamınaydı değil mi? Evet. Akşamına bize mail yazdılar. Hani biz sizi seçtik işte hem böyle bir işte hayata atılmanızda yardımcı destek olmak istiyoruz vesaire gibisine. Sonra geldik evi tekrar gördük. Evi işte eksiklerini anlattı. O şekilde tuttuk eve. Hayırlı olsun ya. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Bu arada Imo Scout'un şeyi işe yarıyor cidden üyeliği, premium üyeliği. Sadece sizin yani bizim kullanıcı olarak orada bir şeyleri daha rahat görmemizden ziyade ben birebir gördüğüm için onların ekranında şeylerde başvurduğun zaman özellikle böyle bir de şey diye emlakçı üzerinden bir şeylere başvuruyorsan orada direkt kafan, etrafın, çerçeven direkt yeşil olarak onlar da çıkıyor. Ve hatta benim gördüğüm şeyde kadın baktı böyle içeri eve girenler onun çağırdığı ondan sonra oradan yukarıdan bir şey yaptı. En üstte sadece yeşiller kaldı. Yani premium dışında çünkü hani Imo Scout şeyi vermiyor. Bizim oraya yüklediğimiz, premium aldığımız, oraya yüklediğimiz şeyleri emlakçıya göstermiyor ama Imo Scout şuna kefil oluyor. İşte o evrakları yüklediğinizde. Mesela diyor ki bunun şufası var. Burada borcu yok. Ben gördüm kağıdı sana vermeyeceğim ama borcun olmadığını ben kefilim diyor. Aracı. O yüzden emlakçı bir daha o işlerle uğraşmak zorunda kalmadığı için onlar da aslında hep o premium'dan sadece alıyorlar yani. Bu arada onun da fiyatı değişmiş. Artık 3 aylık istiyorlar. Yani öyle şey değil. Öyle, aynen. 3 aylık ben ilk araştırdığımda aylık ödeyeceğim diye düşündüm. Bu arada yine aylık ödedim inşallah bir şey olmaz. Parayı çekmemişler benden. İBAN'a atın dediler ben atmadım. Bir şey olur mu ona? Olur. Harbi mi? Olur. Ben ona bir bakayım. Bir de benim birden fazla mailim var. Yani İllegalleri bir türlü. İllegalisi Bağını kesemiyoruz. birden fazla mailim var. Yani bir şey kullandığım maili bir daha kullanmam. Yok olur gider. Şimdi ona mail atıyorlarsa bilmiyorum. Ama bana şey yapması gerekmiyor mu? Mektup gelmesi gerekmiyor mu? Hani Adresini bildirdiysen gelir. bildirmedim yani. Şeye bildirdim. Amberdi'ye bildirdim. İşte o zaman o mahkemelik olduğunda gelir. O raddeye gitmesinler. Aynen. Bilmez ya 30 lira ya. Herhalde şey yapmazlar İşte 30 lira. 30 euro artı avukat ücreti dediğinde bir 500 euroluk. Ben onlara bir mail atayım. Gittikten sonra son bir hal. Sen onlara bir mail at. İyi ki ya yazdı çünkü.
Çok teşekkür ederiz bizi Rica ağırladığınız ederiz. için. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Evet. Afiyet Şimdi olsun. biraz da onları gömeceğiz biz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere efendim. Bizi izlemeye devam edin. Bu kadar hızlı mı kapanacak ya? Yani ben anlamadım arkadaşlar, bu nasıl bu kadar hızlı kapandı? Bensiz kapanış mı olur? Bir şey zannediyor Onur da kendine. Şöyle yapalım. Bir sonraki ev turu vlogda görüşürüz. Benle geldiysen ve evime biri baskın yapsın diyorsan bize ulaşabilirsin. Hadi bay bay.